Merhaba, ben Tufan Elitaş. 12 yaşımda konservatuvarda klasik bale eğitimime başladım. Bu da 12 senelik bir süreçti. Bunun son 4 senesinde de modern dans eğitimime başladım. İlk başlarda, bu öğrencilik sürecimin ilk başlarında çocuk balesine dans ettim. Ondan sonra Anadolu Ateşi'ne katıldım. Anadolu Ateşi'nin ilk çocuk grubunda yer aldım, Kıvılcım'da. Şu anda da Mercan Selçuk Dans Topluluğu'nda dans ediyorum. Bir de üstüne modern dans topluluğunda devlet bölümünde dans ediyorum. Klasik baleye aslında öncelikle yarı zamanında başladım. Annem 10 yaşındaydı sanırım. 10 yaşındayken beni konservatuvarın yarı zamanlı sınavına götürdü. Ve kazandım. Bu şekilde klasik bale serüvenim başladı. Ondan sonra tam zamanlıya geçtim. Sonra zaten dediğim gibi 12 senelik bir eğitim sürecinden geçtim. En büyük destekçim dediğim gibi annem olabilir gerçekten. İlham aldığım belirli bir kişi yok diyebilirim. Fakat beraber eğitim gördüğüm arkadaşlarım bana gerçekten bu konuda çok ilham verdiler diyebilirim yani. Tek bir kişi değil, arkadaşlarım bana ilham oldu. Klasik balenin gerçekten çok değişik bir psikolojisi var. Kendinizi gerçekten çok yetersiz hissedebiliyorsunuz bir noktada. Bale derslerinde aynada kendinize baktığınızda kendinizi beğenmeyebiliyorsunuz. Hocalarınız özellikle sizi bu konuda çok fazla zorlayabiliyor. Tabii ki de onlar da sizin en iyisi olmanızı istedikleri için böyle davranıyor ama bu en sonunda insanın psikolojisini çok zorlayan bir şey olabiliyor. Yani en sonunda ben baleyi bırakmak istediğimi bile hatırlıyorum. Fakat bir şekilde savaştım diyebilirim. Ve başardım. Mercan Selçuk, İstanbul'da doğdum. 3-4 yaşından beri dans ediyorum. Klasik baleyle başladı bu yolculuk. Daha sonra konservatuvar, tam zamanlı, klasik bale bölümü, uzun soluklu bir bölüm. Zor, meşakkatli bir bölüm, klasik bale sanatçısı olmak. Ve konservatuvar yolculuğundan sonra da Londra'da devam etti yolculuğum. Modern dans, klasik bale birlikte. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve bütün öğrendiklerimi, bildiklerimi aktarmaya başladım. Topluluğumuz kuruldu. Burada da koreografilerle, müzikle hemhal olup halkla buluşuyoruz. Böyle bir yolculuk benimki. Gerçekten dans sanatçılarının bizle birlikte çalıştığında mutluluğunu, özgürlüğünü, demokratik bir ortamda üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşadıklarını görüyorum. Aynı şekilde ben de bunu zor olsa da halihazırda yaşıyorum. Yaşadığımız sürece de devam edecek bu. Benim bir günüm öncelikle sabah bir bale dersiyle ya da teknik bir modern dersiyle başlıyor. Sonrasında provalara geçerek devam ediyor. Yaklaşık bir 7 saatlik bir prova sürecinden geçebiliyoruz bazı günlerde. Okuldan farkı da şu, onu söyleyebilirim. Okulda daha çok kendimizi gösterme çabasında, böyle sınavları verme çabasında ilerliyoruz. Buradayken, profesyonel hayattayken daha çok ben kendime dans alanında ne katabilirim? Kendimi sahnede daha iyi nasıl gösterebilirim? Bunun üzerine çalıştığımız için daha farklı oluyor tabii ki de. Yarı zamanlı bale bölümünde eğitmenlik yaparken benim öğrencimdi sanıyorum 10 yaşından beri, epey olmuş demek ki, birlikteyiz.
Tabii ki klasik bale çok konservatif bir eğitim. Daha sıkışık, daha köşeli. En azından bilmiyorum. Burada öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla kendi içindeki güzellikleri, kendi ruhundaki coşkuyu beden diliyle birleştirip aktarmak zaman alıyor. Utangaçlık oluyor, kendini ifade etmek özgürce o kadar kolay olmuyor. Biraz daha sıkışık ve korku var eğitimin içinde. Dolayısıyla da Tufan'da gözlemlediğim önce böyle bir yolculuğu vardı. Daha çekingen, daha içine kapalı, inanılmaz yetenekli, çok güzel bir çocuk. Ama sanki bu topluluğun kapısının açılması, Tufan'ın bu toplulukta olması, o içindeki muazzam ruhu bedeniyle buluşturup beden diline aktarmasını sağladığını gözlemledim. Dans benim için sanırım bir kendimi ifade etme çabası diyebilirim. Sahnedeyken yansıtmaya çalıştığım duygu olsun, yansıttığım karakter olsun. Bunu en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Dans benim kendimi gerçekten de insanlara tanıtma biçimim de olabilir. Yani çok uzun süredir birlikteyiz. Daha kapalı bir dansçı, yeteneğini belki o kadar gösteremiyordu ama yeni soluklu eserlerle, yeni müziklerle, yeni hikayelerle özgüveni arttıkça, rahatladıkça, daha rahat konuşup, daha rahat demokratik bir ortamda çalışma şansını yakalayınca parladı. O şimdi bir yıldız olma yoluna girdi ve öyle de benim için. Böyle söyleyebilirim Tufan'la ilgili.